Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere evde el açması yufka ile ıspanaklı börek tarifi vereceğim. Bu börek tarifinde hamuru dahil her şeyini kendimiz yapacağız. Şimdi ilk olarak hamurumuz için gerekli olan malzemeleri sayalım. 4 su bardağı ılık su, 1,5 kilogram un, 2 paket kuru maya ve 2 tatlı kaşık tuz kullanacağız. İç harcına geçecek olursak 1 kilogram temizlenmiş ayıklanmış ıspanak, 5 adet iri kıyım doğranmış, şöyle göstereyim, soğan, 2 yemek kaşığı kadar yaklaşık ev yapımı salça kullandık. Bunun tuzu var. Tuzunu ona göre ayarladık. Onu belirteyim. 2 tatlı kaşığına yakın tuz, 2 çay kaşığı kadar da acı toz biber kullanıyoruz. Bunlar toz biber isteğe bağlı, sizin bileceğiniz. 1 çay bardağından 1 parmak eksik zeytinyağı iç harcı için kullanacağız. Yüzeyi için ise 1 kaseye yakın, 1 kase tam dolu değil, onu belirteyim, yoğurt ve yarım çay bardağından az zeytinyağı kullanacağız. Yüzeyine de isteğe bağlı olarak susam ve çörek otu karışımı kullanacağız. Size kalmış o. Bir de tabii ki yufkalarımızı yağlamak için şöyle yarım çay bardağından birazcık fazla zeytinyağı kullanacağız. Şimdi işimize ilk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Şöyle ilk olarak yaptığımız işlemi göstereyim. Hamurumuzu ekmek yoğurma makinemizin kazanın içerisine bırakacağım. Maya şöyle 4-5 dakika kadar bir kalsın, çözünsün. Daha sonra ise un ekleyeceğim, tuz ekleyeceğim ve yoğurtacağım. Şimdi mayayı ekliyorum. Mayam birazcık beklesin. Bu arada ben şimdi tenceremi alayım, soğanımı soteleyeceğim zeytinyağımla beraber. Daha sonra ise içerisine ıspanağımı ekleyeceğim. Arkadaşlar mayamız burada şöyle gördüğünüz gibi ısınırken bir taraftan da soğanımızı hazırlayalım. Zeytinyağımı tencereme döküyorum. Şimdi bunu ocağa alacağım. Bu biraz ısınsın, daha sonrası soğan ekleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yağım ısındı. Altını kısıyorum. Soğanlarımı ekliyorum. Şimdi bunu ben bir karıştırayım, kamerayı kenara bırakıp. Arkadaşlar mayamız gördüğünüz gibi suyun içerisinde çöktü. Unumu ekliyorum şimdi. Ve tuzu. Kıvamını ben genelde ekmek makinesinde yoğurduğum için, daha doğrusu hamur yoğurma makinesinde 10 dakika kadar yoğurmanız yeterlidir. Elinizle yoğurursanız tabii ki onu kendiniz karar vereceksiniz. Şimdi ben bunu makineye alayım. Daha sonra ise sizlere göstereyim. Arkadaşlar soğanlarımız gördüğünüz gibi bu şekilde olur kıvamı. Şimdi salçasını atacağım. Salçayı bunun içerisinde güzel kavuracağım. Salçamı kavurma işlemi bitti. Ocağımın altını kapatıyorum. Tuzu ve pul biber atıyorum. Şimdi burada bir önemli bir nokta var. Ispanağınızı eğer kavurursanız suyunu salacaktır. Onun için ocağımızın altını kapattık. Şimdi içindeki harç ile birlikte ıspanağımı yavaş yavaş karıştıracağım. Ocağımın altı kapalı, onu da göstereyim şu şekilde, bakın. Karıştıracağım ve daha sonra ise kenara alacağım. Bu arada hamurum da yoğurmaya devam ediyor. Şöyle biraz göstereyim. Şöyle karıştıracağım, ekleyeceğim, karıştıracağım, ekleyeceğim, bu şekilde. Zaten biliyorsunuz ki ıspanak çok böyle pişmesi kolay olan bir sebze. Onun için fırına gireceğinden çok böyle burada kavurmanıza gerek yok. Olduğu gibi yoksa suyunu salar. Onun için bunu istemiyorum. Yavaş yavaş böyle ekleyip karıştıracağım. Şimdi ben bu işleme devam edeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ıspanağımı karıştırma işlemi bitti. Ispanak bu şekilde tamamen gördüğünüz gibi öldürmedik. Yani biraz daha diri. Şimdi bu soğusun. Hamurumun işlemine devam edeyim. Hamurumu yoğurma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi hamurum bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim kıvamına, bakın. Bu.
Şimdi ben bunu bir yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Tabii ki ağzını kapatıyorum. Eğer ağzını kapatmazsanız yüzeyi kurur. Onun için bu biraz dinlensin. Hamurumuz gördüğünüz gibi mayalandı. Bu şekilde oldu kıvamı. Şimdi ben bunları beze haline getireceğim. Bir tane daha doğrusu beze haline getireceğim. Daha sonra ise hamurumu açacağım. Şimdi ben bundan bir tane bir parça alayım ve bir beze yapayım şu şekilde. Yaklaşık 130 gram civarında düşünüyorum. Çünkü 5 kat olarak yapacağım. Onu belirteyim. Gördüğünüz gibi bak hamur elime yapışmıyor. Un ve benzeri bir şey kullanmıyorum. Bu şekilde. Hatta bir tartayım size. Şöyle yaklaşık 130 gram böyle bir beze oluyor. Şimdi ben bu bezeleri tek tek açıp tepsime dizeceğim. Şimdi ben hamurumu açmaya başlıyorum. Şimdi ben bu işleme devam edeyim. Hamur açma işlemimiz bitti. Bir tanesi şöyle göstereyim. Bu büyüklükte oldu. Şimdi tepsimizi alıyoruz. Hatırlarsanız şöyle bir yağımız vardı. Tepsimizin tabanını yağlayacağız ve hamurumuzu sereceğiz. Tepsimizi yağlama işlemi bitti. Şimdi hamurumuzu seriyoruz. Fazlalıkları şöyle ortaya atabilirsiniz veya kesebilirsiniz. Bu birazdan zaten üzerlerine yeni katlar geleceği için çok büyük olmasının bir sıkıntısı yok. Şöyle az da bir yağlayacağız. Şimdi bu kenarda dursun. Diğer kata geçelim. İkinci kat hamurumuzu da açtık. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu tepsimize seriyoruz. Şimdi bunun içerisine hazırlamış olduğumuz ıspanak harcımızı ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ıspanak harcımız biraz küçüldü. Şöyle eşit bir şekilde yaymaya çalışalım. İç harcımızı serdik. Şimdi bunun üzerine bir kat daha atacağız. Çok az bir ıspanak daha yapacağız. Burada şunu belirteyim. Hamur miktarınızın yetip yetmemesi birazcık da size bağlı. Eğer hamuru kalın yaparsanız hamurunuz yetmeyebilir veya artabilir. Ona dikkat edin. O size kalmış tercihiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi hamur artabilir, artmayabilir. Tamamen sizin alacağınız miktara bağlı. Şimdi ben diğer kata geçeyim. Şimdi üçüncü katımızı açtık. Tepsiye koyuyoruz. Şöyle kenarına azıcık bastırıp yapıştırıyorum ki her yere eşit kalınlıkta olsun. Bu katını azıcık bir yağlayacağım. Şöyle. Bu kata diğer kattan daha az ıspanak koyacağım. Çünkü diğerine koydum. Belki boşluklar vardır diye. Şöyle. Mümkün olduğu kadar eşit koyun. Şimdi tepsimi kenara alıyorum. Diğer kata geçiyorum. Dördüncü katımızın da işlemi bitti. Açtık. Şimdi bu tepsiyi seriyoruz. Sadece yüzeyine az bir yağlayacağız ve son kata geçeceğiz. Şimdi son kata geçiyoruz. Son katı da ayarladık. Şimdi seriyoruz. Burada yapacağımız işlem hamurumuzun kenarına şöyle birleştireceğiz. Şöyle birazcık da bastıracağız. Artık bu hazır. Bunu sadece yüzeyine yoğurt ve zeytinyağı sosumuzu süreceğiz. Daha sonrası pişireceğiz. Şimdi ben diğer tepsilere geçeyim.
Şimdi geldik son aşamaya. Hatırlarsanız şöyle yoğurdumuz ve bir miktar zeytinyağımız vardı. Bunu hazırlamış olduğumuz böreğimizin yüzeyine süreceğiz. Şimdi bunu bunun içerisine dökeceğim. Tamamen karışıncaya kadar karıştıracağım. Yavaş yavaş yapın ki taşmasın. Böreğimizin yüzeyine süreceğimiz sosumuzu hazırladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde homojen bir yapıya büründü. Toplamda 3 tepsi böreğimiz çıktı. İkisi burada. Bir tane de şöyle küçük bir tepsimiz çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi bunların yüzeyine bu soslardan dökeceğim ve fırça yardımıyla süreceğim. Bu şekilde sürüyoruz. Gördüğünüz gibi böreğimizin yüzeyine sosu sürdük. Şimdi bıçak yardımıyla keseceğiz. Siz istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben kare olarak keseceğim. Bu şekilde. Şimdi devamını keseyim. Böreğimi kesme işi bitti. Hatırlarsanız susamım vardı. Şöyle. Yüzeyine biraz ekliyorum şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu önceden ısıtılmış 185 derece fırında fansız bir şekilde alt üst yer değiştirerek pişiriyoruz. Yalnız kontrollü bir şekilde, fırınınıza göre değişkenlik gösterebilir. Onun için dikkat edin. Şimdi ben bunu fırına vereyim. Daha sonra ise en son pişirme aşamasından sonra bitmiş halini göstereyim. Ispanaklı böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle bakın. Biraz daha kameraya yaklaştırayım. Bu şekilde altı da güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Hem yumuşak hem de dışı çıtır oldu. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.